Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber belki de ilk defa gördüğünüz bu muhteşem güzellikteki çanta modelini çalışacağız. Arkadaşlar, çantam çok hoş ve çok şık görünüyor. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Ve hemen birazcık yapımından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, üçgen motiflerden oluşan bir çantam. Üçgen motiflerden oluşuyor ama yuvarlak bir çanta. Hemen yan tarafını göstermek istiyorum. Yanı inanılmaz güzel. Minik minik karelerden oluşuyor. Videonun devamında ben zaten sayısını tek tek sizinle paylaşacağım, sayılarını. Şöyle hemen hızlıca arkasını da göstermek istiyorum. Arkası, önü aynı. Arkadaşlar, ben şöyle minik aparatlarla süsledim. Bir çıt çıt taktım. Şöyle elimde astar olmadığı için astar maalesef takamadım. Ama sizler astar, fermuar takabilirsiniz. Buradaki kapakçığı yapmayabilirsiniz. Ama sadece astar dikip şöyle bir kapakçık yapıp ve tuhafiyelerde bulabileceğiniz şu çıt çıtlardan da takarsanız muhteşem görünüyor. Yine tuhafiyeden bulduğum şöyle ahşap etiket vardı elimde. Şuraya hem çıt çıt kapatması için hem de daha hoş görünmesi için diktim. Sizler de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Nako Kaliko iplerini kullandım ama eğer daha tok, daha sık bir çanta istiyorsanız çanta ipleriyle ya da Nako pırlantayla örebilirsiniz. Ben aslında biraz şöyle yaptıktan sonra dedim ki keşke Nako pırlantayla örseydim diye, ama iş işten geçmişti. Sizler bu iple de yapabilirsiniz. Nako pırlantayla veya diğer kağıt iple yapabilirsiniz. Diğer çanta ipleriyle siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarasını vermek istiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Her zaman videoların başında dediğim gibi el sıkılığımız ve gevşekliğimiz maalesef uymuyor birbirimize. O yüzden siz her zaman elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle, ben hala mezurumu bulamadım. Kendi mezurumu bununla ölçeceğim. Şöyle eni 21 santim, boyu da 21 santim. Motiflerin şöyle boyunu ölçmek istersek şöyle 10 santim boyu, hemen şöyle üst taraftan, geniş tarafta ölçüyorum. 11 santimde eni geliyor arkadaşlar. Siz bu ebatlara uygun ayarlarsınız kendi elinizi. Ve özellikle askılarım çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Birazdan bunların da yapılışını göreceğiz. Evet arkadaşlar, ben yine çok sevdiğim, çok severek ördüğüm modellerden biri oldu. Ve çok severek çektiğim videolardan biri oldu. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel çantanın yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce de yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Halkamın içinden tığımı geçirerek 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olacak. Evet, 3 tane ikili trabzanım var. 2 zincir. Daha sonra yine halkamın içine batırarak 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. 2 zincir daha çekiyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz üçgen olduğu için 3 tane
grup yapmış olduk. 2 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın ipinden çekip ortayı iyice küçültüyorum. Daha sonra ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasını buluyorum. Pardon, ip koyu olunca göremiyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve bu şekilde ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şöyle şu yuvalarımız bizim köşelerimiz olacak arkadaşlar. Hemen diğer rengime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve herhangi bir köşeden başlıyorum. Yani şöyle 2 zincir çektiğimiz yuvada. 3 zincir çektim. Ve aynı yuvaya batıp ikili trabzan yaptım. Burada yarım bir yuva yapmış, yarım bir köşe yapmış oldum. Başını doladım. Hiç araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum ve önümdeki ilk ikili trabzanın beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Tekrar köşeye geldim. Köşemin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine trabzanlara geldim. Hiç arada zincir yok. Hemen ilk trabzanın beline dolayarak ikili trabzan, ikinci trabzanın beline doladım. Üçüncü trabzanın beline doladım. Arada da şöyle iplerimizi de örüyorum. Köşeme geldim. Köşenin içine şöyle şunu arkadan saklamak istiyorum. Oradan belli olacak. Evet, köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar köşemin içine batıp 2 tane ikili trabzan ve son 3 grubuma geldim. 3. grubuma yine trabzanların bellerine dolayarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Burada yarım bir köşe yapmıştım. Köşemi tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaparak. Burada 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Diğer rengime geçeceğim. Evet, yine ipime bir düğüm atacağım. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. 3 tane zincir. Köşemin içine battım. Yine yarım köşemi tamamlamış oldum. Bakın, hep önünüze bu şekilde trabzanlar gelecek. O trabzanların hep beline dolayacağız. İkili trabzan yapacağız. Hiç trabzan atlamadan tek tek trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Trabzan atlamak yok. Arttırmak yok. Tek tek beline dolayarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Bakın, köşeye geldim. Köşe yine değişmiyor. 2 tane ikili trabzan. Arttırmamızı köşelerde yapmış oluyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan. Evet. Bakın, burada yaptıklarımızı diğer köşelerde de yapıyoruz ve ben burayı bitirip dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşemi tamamlamak için köşeye batıp 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kestim ve 4. sıram için rengimi değiştiriyorum.
Düğümümü attım. Herhangi bir köşeden başladım. Hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Sadece 5 sıra değil 6-7 sıra istediğiniz büyüklüğe gelene kadar çok büyük çantalarda elde edebilirsiniz. Battaniye modellerinde de kullanabilirsiniz. Ben konuştum, burayı anlatmayı unuttum. Gerçi anlatmaya da gerek yok aslında. Köşede 2 tane ikili trabzan, diğer ikili trabzanların hepsinin beline dolayarak ikili trabzan yapıyoruz. Başka bir işlemi yok. Bir nevi hanım dilendi modeli ama beline dolayarak yaptığımız bir model. Tam hanım dilendi diyemeyiz ama ben birazcık benzettim. Evet, bakın. Tüm trabzanların beline hiç atlamadan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Ve tekrar aynı köşenin içine batıp ikili trabzan. Daha sonra önümdeki tüm trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Evet, yine sıramın sonuna geldim. İlk battığım köşeye 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip kesiyorum. Ve her zaman bir renk belirliyoruz ve o renkle bitiriyoruz. Benim şöyle ekranda ne renk görünüyor bilmiyorum ama çok açık bir griye de benziyor. Kemik rengine de benziyor. Tam bilemedim rengini. Ben bunu belirledim ve bununla son sırayı bitiriyorum. Son sıramızda aynı. Köşeye battım 3 zincir. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ve yine tüm trabzanların bellerine dolayarak diğer köşeye kadar devam ediyorum. Az önce dediğim gibi eğer size küçük geldiyse motif siz istediğiniz boyutlara gelene kadar büyütebilirsiniz. Bu şekilde büyür veya daha da küçük yapabilirsiniz. Ben 5 sıra uygun gördüm. Sizler 4 sırada yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Evet, bu şekilde tek tek bellerine dolayarak devam ediyorum. Köşemde de aynı işlemi yapacağım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu kadar kolay ama etkili bir model. Ben çok hoşuma gitti. Çok ağır duruyor. Şöyle de göstereyim. Evet. Şöyle 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı köşeye batıp 2 tane ikili trabzan yaptım buraya da. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine ilk battığım köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve motifimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle hemen arkasını çevirip zaten saklayarak ördüğüm için direkt kesebilirim. Eğer saklamadıysanız önce iplerinizi saklayın, fazlasını kesin. Sökülme yaşamamak adına. Evet. Bu şekilde toplamda 5 tane öreceğiz. Ben diğerlerini örmüştüm. Şöyle 4 tane ayrı bir şekilde örmüştüm. Bakın. Hemen şöyle birleştirmeye göstermek istiyorum. Şu şekilde birleştireceğiz. Bakın. Evet.
şu şekilde birleştireceğiz. İsterseniz dikerek birleştirebilirsiniz. İsterseniz de tığ ile birleştirebilirsiniz. Ben sizlere tığ ile birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle en son sırayla ördüğümüz ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle 2 taneyi aldım yan yana. Bakın şurada 2 zincir çektiğimiz bölüm var. Şöyle net miyiz? Evet. Şöyle birer telden batıyorum. Bakın şu aşağıdaki telden batıyorum. Şu ilmeğimi de aşağıya alıyorum. Daha sonra bakın karşıdakinin de tam orta, yani 2 zincirlik bölümden alıyorum. Ve ilmeğimi içlerinden geçiriyorum. Daha sonra bu ilmek sürekli aşağıda olacak. Bakın bir buradan, bir de karşı taraftan alıyorum. Ve ilmeği içinden geçiriyorum. Bir buradan ilmek, sadece tek bir tel alıyoruz. Bir de buradan içinden geçiriyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay, dikmekten de daha da kolay. Ama yine de sizin zevkinize bağlı. Eğer dikmek daha kolayınıza gidiyorsa, bakın yarıya geldiğinde daha da kolaylaşıyor birleştirmesi. Şöyle bakın şöyle bir görüntü olacak. Sadece öndeki tek ilmeklere batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ben. Gördüğünüz gibi şöyle sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şu şekilde sıramın sonuna geldim. Hemen diğerini alıyorum. Şöyle yine ip aşağıda kalacak şekilde ayarlıyorum. Yine bakın tam ortadan batıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bir buradan ilmek aldım. Bir karşıdan ip aşağıda gördüğünüz gibi üste çıkarmıyorum. Ve buradan da aynı işlemi devam ediyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. Evet. Şöyle yine çok videoyu uzatmak istemiyorum. Şöyle bakın şuraya kadar birleştireceğiz. Mecbur burada ipi kesmek zorundayız. Daha sonra şuraya geleceğiz. Buradan da aynı şekilde birleştireceğiz. Daha sonra yukarı çıkacağız. Mecbur orada da keseceğiz ipimizi. En son buradan da devam edeceğiz ve bu şekilde birleştirmemizi tamamlayacağız. Bakın buralar yüksek kalacak. Şöyle açmanıza gerek yok. Buralar yüksek kalması gerekiyor. Ben şimdi diğerlerini de size anlattığım gibi birleştirip dönüyorum. Benim birleştirme işlemim bitti. Şöyle de göstermek istiyorum. Eğer şu ortada açıklık kalırsa iğne ile kapatabilirsiniz. Bende kalmadı ama kalabilir. Eğer kalırsa hiç endişe etmeyin. Hemen şurada bitiriyorsunuz zaten, şuradan gelip son motifte. Orada hemen iğneyi ip iğneyi geçirip şurayı kapatabilirsiniz. Şimdi etrafına 2 sıra sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Yine açık renk ipimle devam edeceğim. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir ilmekten başlayabilirim. Şöyle bakın. Şu köşeler gördüğünüz gibi hemen ilk köşeye batıyorum. Aynı böyle köşenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sadece bu köşelerde yapıyorum bunu. Daha sonra tüm
trabzan tepelerine batıp birer tane sık iğne. Şöyle tek tek batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şuraya gelene kadar devam edelim. Bakın şurada 2 zincirlik bölüm. Hemen şöyle şuradaki artık iplerimi de araya alıyorum. Beraber öreceğim. Başını doladım. Başını dolamadan hemen batıyorum. O boşluğun içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra burada birleştirme bölümünün tam ortasına batıyorum. Şöyle biraz zor batıyor buraya ama tam ortasına batıralım. Evet, bir sık iğne yaptım. Daha sonra yine bakın yandaki köşeye geldim. 2 tane. Şu şekilde olacak. Daha sonra yine tek tek trabzanların tepelerine batıp sık iğne yapacağım. Sadece şu köşelerde 2'şer tane, bir de birleştirme noktasına. Eğer burada bir kasma olursa şu ortaya da 2 tane yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ben devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine bakın şöyle köşeme geldim. 2 tane. Bir tane birleşme noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Şöyle hemen dibine battım. Burada saymanıza gerek yok. Şu üçgen motifin ortaya geldiğimizde ilk çift batacağız. Hiç saymaya gerek yok. Tam ortaya geldiğimizde tam ortaya çift batacağız. Ki burada kasma yapmasın. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet, tam ortaya geldim. Battığım yere tekrar batıyorum ve tam ortada arttırma yapmış oluyorum. Kasma yapmaması için. Daha sonra yine tek tek batmaya devam ediyorum. Buradan başka bir işlem yok. Bir alttaki gibi aynı devam ediyorum. Bu sıramızda sadece motifin tam ortasına geldiğimizde çift batıyoruz. Kasma olmaması için. Eğer siz bunu yaptığınız halde kasma oluyorsa aralara yine 2'şer tane batabilirsiniz kasma yapmaması için. Bir de burada çift batacağız. Evet. Tam birleşme noktasına geldiğimde buraya yine burada aynı yere 2 kez batıp sık iğne yapıyorum. Yani motifin bir ortasında bir de birleşme noktasında çift batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Evet, modelimiz şu şekilde olacak. Şuraları şöyle kaldırayım. Evet. Tam olarak şöyle duracak. Çok kasma yapmadı bende ama dediğim gibi kasma yaparsa çift batmaları fazlalaştırabilirsiniz. Ben bu şekilde bir tane daha ördüm. Şöyle hemen onu da göstermek istiyorum. Şu ikisini birbirine bağlayacağız ama bir kuşak da bağlayacağız. Hemen o kuşağı da size şöyle göstermek istiyorum. Minik minik motifler yapacağız. Minik minik motifleri birleştirip kuşak şeklinde etrafına dikeceğiz. Veya tığ ile birleştireceğiz. Hemen ilk motife başlar gibi sihirli halkayla başladım. 3 tane zincir çektim. Halkamın içine batıp
3 tane çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Başını doluyorum. Bir üçlü, 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdiki yapacağımız motif kare olduğu için 4 tane grup yapacağız. Bir zincir, dördüncü ikili trabzan grubumu da yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan. Evet. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sihirli halkamın ipini iyice çekiştirerek şu ortayı küçültüyorum. Daha sonra da ipimi sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada 4 tane köşem olmuş oldu. Yine ana rengimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve herhangi bir köşeden başlıyorum. 1 2 zincir çektim. Şöyle arkadan ilmeklerimi de yürütüyorum. Çok pardon. Zincir çektim. Burada 3 4 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde 4 zincirle başladım. Daha sonra diğer motifte olduğu gibi şu 3 tane ikili trabzanı tek tek bellerine dolayarak ikili trabzan yapıyorum. İkincinin beline doladım. Üçüncünün beline doluyorum. Ve köşeye geldim. Köşenin içine bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar köşenin içine batıp bir tane ikili trabzan. Daha sonra ikili trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şu ipleri muhakkak arada örerek kaybedin. Burada bir zincir çekelim. Tekrar köşeye battım. İkili trabzanımı yaptım. Ve yine önümdeki trabzanların beline dolayarak devam ediyorum. Dediğim gibi bu kare bir motif. Şöyle hızlı yapınca çok video uzamasın diyorum. Biraz hızlı yapayım diyorum. Bu sefer de ip takılıyor. Kamera karşısında en son isteyeceğim şey ipin tığıma takılması ama oluyor maalesef. Evet, bu şekilde. Burayı da yarım kesmek istemedim. Tamamıyla göstermek için. Köşede bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar köşenin içine bir tane ikili trabzan ve sonuncu grubumun da beline doluyorum. Evet. Bu şekilde. Burada 1 2 3. zincirin beline doladım. Zincirin içine battım. Kaydırma yöntemiyle nazar değdi galiba. 1 2 3.'ünün battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu şekilde. Şimdi bunu da yine az önceki motifleri birleştirdiğim gibi bakın. Diğerlerini ben örüp bu şekilde birleştirdim. Şöyle etrafını koydum. Nereyi kapatmak istiyorsam oraya kadar ölçtüm. Şu şekilde şunu da koyarsak yeterli gelecek diye düşündüm. Sizler de yaptığınız çantayı ölçün. Ne kadar ağzının açık kalmasını istiyorsanız ona göre ölçüp yapabilirsiniz. Evet. Ben toplamda kaç olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane olmuş. Ama birazdan bir tane daha ekleyebilirim. Tam olarak bilmiyorum.
Evet, birleştirme kısmına gelelim hemen. Bakın hiç ipimi kesmedim. Şöyle tam ortaya geleyim ya da şuradan birleştirelim bakın. Şöyle yine az önceki birleştirme yönteminin aynısı. Gene uç kısmı buluyorum. Tek ilmeği alıyorum. İpim aşağıda ve içinden şöyle geçirelim. Evet. Yine az önceki birleştirmenin aynısı. Eğer bu birleştirme çok hoşlanmadıysanız dediğim gibi dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama tığ ile sanki iğneden daha kolay. Sürekli ip kesmek de zorunda kalmıyorum. İp dolanması da yaşamıyorum. Genelde dikerken dolanıyor ipim. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi buradaki ipleri kesmedim. Birazdan temizleyeceğim bunları da. Bakın bu bölümde gördüğünüz gibi şuralar girintili çıkıntılı ve iplerim var. Hem o iplerimi saklayacağım hem de daha düzgün bir görüntü vermek adına şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum, hemen dibine batıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Şöyle tekli trabzan yaparak etrafını döneceğim. Hem de daha düzgün bir görüntü vermiş olacağım arkadaşlar. Bu şekilde tüm trabzan tepelerine batarak tekli trabzan. Köşeye geldiğimde köşenin içine bir tekli trabzan, bir zincir, tekrar köşenin içine battım, bir tekli trabzan. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine başını dolayarak batıyorum ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Bu şekilde bunun etrafını çeviriyoruz. Şöyle bakın. Daha düzgün bir görüntü vermiş olduk. Yine köşeye geldim. Bir tekli trabzan, bir zincir, tekrar bir tekli trabzan ve tek tek yine bu şekilde devam ediyorum. Şuraya kadar geleyim. Orayı da göstermek istiyorum. Birden şurayı görünce dedim bu daha mı büyük? Onun etrafını çevirmişiz meğer. Evet. Buraya geldik. Bakın burada da köşelerimiz var. Şöyle köşenin içine batıyorum. Bir tekli trabzan yaptım. Bir tane ortaya batırıyorum. Şöyle ortaya tam battım. Tekli trabzan. Hemen köşeye batıyorum tekrar. Bir tekli trabzan ve devam ediyorum. Bakın. Şu şekilde tüm etrafını tekli trabzanla çerçeveleyeceğim. Evet, yine sıramın sonuna geldim. Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bir tane motifi söktüm arkadaşlar. Sanki uzun gelecek gibi geldi bana. Şu anda motifim 2, 4, 6, 8, 10 tane motifim var. Dediğim gibi aynen şu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde ölçüyoruz. Bakın ben şu hizaları kendime yani kendimce ölçtüm. Şurası ağız kısmı olacak. Şu iki şerite kadar da kapanacak. Şöyle bir görüntü olacak. Bakın. Şu şekilde ister dikerek ister tığ ile birleştireceksiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde şu kenar kısmı olacak. Çok da güzel olacak yalnız. Evet. Ben böyle heyecanlı anlatıyorum. Hemen birleştirmeye gelelim. Motif birleştirme gibi aynı şekilde. Sadece hizalarınızı kaybetmemeye özen gösterin. Ya da şuralara bir iğne takabilirsiniz. Kaybetmemek adına.
Ben şöyle göz kararı yapacağım. Yine ipime bir düğüm attım. Ve şöyle göz kararı uçlarını git bakın. Şu benim gözümün kararı dediğim yer. Şurası şöyle dolanacağım. Şurası böyle iyice anlaşılsın istiyorum. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Evet bakın şu hizadan hemen şu ilmeği alıyorum. Şöyle dediğim gibi dikerek de yapabilirsiniz burayı. Hemen ilmeğimi aşağıya aldım. Hemen şurada bakın. Tek zincir çekmiştik ya burayı. O tek zincire batıyorum. İlmeklerin içinden geçirdim. Ve yine burada aslında uzun uzun göstereceğim bir şey yok. Bu kuşak bitesiye kadar bu şekilde zaten önceden de ölçmüş oluyorsunuz. Kuşak bitesiye kadar işaretlediğiniz yere kadar bu şekilde bakın birleştirmemi yapıyorum. Az önce dediğim gibi yine tekrar ediyorum. Eğer dikmek isterseniz bu şekilde tığla değil de dikerek de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde biraz uzun olduğu için iğnede ip yetmiyor. Sürekli ip yenilemek zorunda kalıyoruz. Ama bu şekilde yaptığımızda ip yenilemek zorunda kalmıyoruz. Benim daha hoşuma gidiyor bu şekilde. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet hoş ve güzel olacak. Bu şekilde şöyle dönerek birleştireceğim. Evet sıramın sonuna geldim. Şu şekilde birleştirmemi yapmış oldum. Diğer tarafa geçebilmek için şöyle şurada sık iğne veya kaydırma yapabilirsiniz. Şöyle bir kaydırma ile başlayacağım. Bu şekilde. Dediğim gibi sık iğne de yapabiliriz burada. Bu şekilde kaydırma da yapabiliriz. Diğer tarafa geçene kadar. İp kesmek istemedim. Hem de burası daha hoş durur diye. Evet. Bu şekilde burada zincirlere batarak kaydırma yapalım. Bakın hemen ilk zincirde birleştirmeme başlıyorum. Yine burada bakın yine çizgilerim yani şu çizgiden başlayacağım. Diğer çizgiye kadar birleştireceğim. Şöyle hemen şu çizginin hemen tepesindekini şöyle alıyorum. Şu alttakini alalım. Evet. Şu şekilde içinden geçirdim. Daha sonra aynı şekilde birleştirmeme devam ediyorum. Bir oradan bir buradan şeklinde devam ediyorum. Bu tarafa geçmeyi de görmüş olduk hem de. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Yine aynı şekilde devam ederek birleştirmemi yapacağım. Evet arkadaşlar ben birleştirmemi bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Her iki tarafta birleşti. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne yapalım buraya. Şöyle sık iğne ile çerçeve yapacağız ve çantanın minik bir kapağını yapacağız. Şöyle sık iğne yapıyorum. İplikleri yine saklıyorum. Bakın buraya geldim. Yine şöyle ortaya battım. Şuranın ortasına. Ve bakın şu ayrım noktasında kaydırma yapacağız. Buraya geldim. Kaydırdım. Şöyle ortaya gelesiye kadar kaydırma yapalım. Şimdi şu şekilde ön neresi, arka neresi onu belirleyelim. Eğer önü şuraysa dönüp şuraya yapabilirsiniz. Burası arka olur. Şu şekilde kapak yapacağız çünkü.
Benim için fark etmez. Burası arkası olabilir. Burası. Evet. Şöyle kaydırmayı yapıyorum. Kapak kısmını tamamen kendiniz belirleyebilirsiniz. Ne kadar genişlikte olacağını. Ben yine her zamanki gibi elimde hazır bir şablon olmadığı için yine burayı böyle göz kararı yapacağım. Video birazcık uzadı ama yapacak bir şey yok. Şöyle tam tüm ayrıntılarını vermek istiyorum çantanın. Elinizde kesinlikle yarım kalmasını istemem çünkü. Şöyle bakın tam ortayı belirleyeceğim. Kaç tane yapacaksam şöyle biraz daha örmek istiyorum. Bir tane daha. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak. Biraz daha örelim. 7 zincir yapmak istiyorum çünkü. Evet. Şununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bu şekilde 7 tane. Bakın ilk sık iğnemi yapıyorum. Kaydırmayla gelmiştik. Sık iğne yapıyorum şu anda. 3 oldu. 4 5 6 7 bakıyorum şöyle tam ortalandı mı diye. Evet. Şu bir tane daha yapacağım. 8. Evet, 8 tane yaptım bakın. Tam ortalama. Şöyle iki yandan tam ortada oldu. Sizler yine göz kararı ayarlarsınız. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hep başında doladım niye bilmiyorum. Burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar gidip gelerek sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız kapakçığın şöyle minik bir kapakçık yapmayı düşündüm ben. Evet. Bir zincir dibine batarak başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Ben şu anda kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Dediğim gibi göz kararı ölçerek yapacağım. Bakın şöyle çevirdiğimizde şuraya minik bir kapak yapacağız. Şu şekilde minik bir kapağımız olacak. Ben şimdi istediğim uzunluğa gelesiye kadar bu şekilde sık iğne yapacağım. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, toplamda 12 sıra ördüm. Dediğim gibi sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle kaydırma yaparak kenardan şurada bir zincir çekiyorum ve şöyle yan trabzanlara batarak kaydırma yapıyorum ve aşağı iniyorum. Şöyle ilmeklere, herhangi bir ilmeğe batabilirsiniz. O çok önemli değil. Kaydırma yaparak aşağı iniyorum ip kesmemek adına. Evet. Evet, sonuncuya da battım. Şu şekilde. Daha sonra yine buraya batıyorum ve yine kaydırmamı yapmaya devam ediyorum. Tüm sık iğnelere batarak kaydırmamı yapıyorum. Şuraya gelince burada sık iğne yapabilirsiniz. Ben sıra sonuna kadar kaydırmamı yapmaya devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim.
Burada ilk sık iğneye batıyorum. Kaydırma yaparak burayı bitiriyorum. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Şu şekilde çantamızı bitirmiş olduk. Şu kapakçığı buraya bir çıt çıt dikebilirsiniz veya bir düğme dikebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi sıra geldi askılarımıza. Ben şöyle 2 tane askı ördüm. Şöyle şuraya ve şuraya takacağız. Bir de arkaya takacağız. Şu şekilde. Şöyle. Askıları zaten tekli trabzanla ördüm. Ama şöyle 2-3 sıra göstermek istiyorum. Tekrar. Çok pardon. Askıları 1.75 ile ördüm. Biraz tok ve sık olsun diye. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Başını doluyorum. 1, 2, 3.'ye battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Daha sonra tüm zincirleri tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Yani başını doluyorum, batıyorum. Tüm ilmekleri aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar örebilirsiniz. Evet. 1-2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Başını doladım. Hemen dibine batarak başlıyorum. Yani kapağı yaptığımız gibi kapağı sık iğne ile yaptık. Burayı da şöyle hem minik bir tığ ile yapıyoruz. Hem de tekli trabzan olarak yapıyoruz. Burayı sık iğne de yapabilirsiniz. Ben biraz hızlı büyüsün diye tekli trabzan yaptım. Aslında sık iğne ile yaparsanız tabii ki daha da hoş görünecektir. 2 zincirle döne döne bu şekilde örüyoruz. Şuradaki renkleri de zaten bildiğiniz gibi ipi kırarak yaptım ben. İpi kırıp yeni bir renkle devam ediyorum. Bu şekilde hemen ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle ölçüyorum. Benim uzunluğu 44 santim. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta 45'miş, çok pardon. 44-45 santim arası örebilirsiniz veya kendi zevkinize uygun uzunlukta yapabilirsiniz. Bu askıları bu şekilde bırakmayacağız. İpimi iğneme geçirmiştim. Şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar, bakın. Şöyle yuvarlak bir askı elde etmiş olacağız. Bakın şurasını dikeceğimiz için şuradan değil de şuradan başlıyorum. Şu şekilde dikiyorum. Bunu tığla da birleştirebilirsiniz. Böyle benim gibi dikebilirsiniz. Şöyle ilmeklerden tutarak dikiyorum. Şurada uzunca bırakıyorum. Dönüşte iğnemi geçirip burayı düzelteceğim. Yalnız buradaki püf noktası, her rengi kendi rengiyle dikiyoruz. İp izi kalmaması adına. Buraları da açık renkle dikersek hoş olmayacaktır. Bu şekilde dikiyorum. Şöyle tamamen burayı göstermek istiyorum. Ben çok dikkat etmiyorum. Normal ilmeklere batarak, zaten aynı renkle diktiğim için çok dikiş de belli olmayacaktır. Çok böyle aşırı dikkat etmenize de gerek yok. Normal dikiş diker gibi dikiyorum. Evet. Tam bu rengin sonuna geldiğimde ipimi kıracağım. Pembeyle devam edeceğim. Her rengi dediğim gibi kendi rengiyle devam ettiriyorum. Evet, buraya geldik. Burayı da pembeyle dikeceğim. Burayı lacivertle dikeceğim. O şekilde devam edeceğim.
o şekilde daha hoş görünür. Bana kalırsa aynı renkle, yani tek renkli dikmeyin. Evet. Bu şekilde ipimi kırıyorum. Önce bir düğüm atıyorum ipime. Sökülmemesi için. Şöyle içten yürütüp ipimi keseceğim. Evet. Şu şekilde kesiyorum. Ve dediğim gibi burayı da pembe ile devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben diktim. İki tarafından da şu kadar bir açıklık bıraktım. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle şunu şuraya, şunu da buraya dikeceğim. Şu şekilde. Çok şirin oldu. Şöyle göz kararı ayarlayıp şu şekilde dikeceğim. Arkasına da aynı şekilde, şunu da aynı şekilde dikip arkaya şu şekilde dikeceğim. Daha sonra buraya çıt çıtımı ekleyip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Askılarımı taktım, aparatlarımı taktım. Şöyle önüne küçük bir çıt çıt taktım. Sizler düğme de takabilirsiniz. Benim astarım olmadığı için maalesef astar dikemedim içine. Ama sizler şöyle bir astar dikebilirsiniz. Şöyle iplerim de kalmış. Neyse, sonra temizlerim. Evet arkadaşlar, şöyle kapatıp tekrar göstermek istiyorum. Şu arkası ve önü. İçi zaten dolduğunda zaten muhteşem görünüyor. Şu etiket ama ahşap bir etiket. Şunu da şöyle buraya diktim. Çıt çıtın dışı belli olmasın diye. Çok da hoş ve çok da güzel oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.